Sonunda geldik villanın tanıtımına. Gördüğünüz gibi bu buradaki en küçük bahçeli seçeneklerden biri. 3+1 ana bina, sağ tarafta da bir odası daha var. Orayla beraber 4+1 bir villa. Bunun arsa payı yaklaşık 350 metrekare. Burada 750 metreye kadar arsa payları var. Böyle gördüğünüz gibi önünde müstakil havuzu, bahçesi, her şeyle dört dörtlük, etrafı da açık. Üst kattaki odalarda da yanlarında böyle oturma alanları, bahçeleri olan villalar bunlar. Gayet de güzel. Şimdi bu en ön kottaki yerin önünde gördüğünüz gibi yol var. Fakat bu yolu varmış gibi düşünmeyin. Çünkü bu ciddi anlamda aşağı doğru inecek ve önü tamamen açık olacak. Şimdi kullanım amaçlı burası bu şekilde dizayn edilmiş. Önünde de gördüğünüz bu manzara var. Zaten yeterli çekimi üst kattan da yapacağım size. Bodrum'a Gelin YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi bu manzaraya bakan harika bir projedeyiz ve şimdi ben satış ofisinde size maket üzerinden projenin genel hatlarını anlatacağım. Bunun için de bana Fatma Hanım yardımcı olacak. Daha önceki videolarımdan da başka projelerden Fatma Hanım'ı tanıyorsunuz. Şimdi kendisine tekrar merhaba diyorum. Merhaba, Nasılsınız hoş Fatma Hanım? geldiniz. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yeni projeniz hayırlı olsun. Çok Öncelikle teşekkürler. başarılarınız devamını dilerim. Bitirip bir sonrakine geçiyorsunuz. Evet, Gümüşlük bölgesine tekrar geri döndük diyebiliriz. İyi, anıların canlanmıştır burada. Evet, evet. Harika Gayet bir güzel. manzaradayız Ben burada. şimdi manzarayı gösterdim. Bu proje aslında iki büyük proje var burada. Aynı firmanın yaptığı. Ben şimdi size birinci projeyi anlatacağız. Sonra da ikinci projeyi anlatacağız. Ve iki tarafında manzarası var. Çok ilginç. Bir taraf full Turgut Reis tarafını görüyor. Bir taraf full Yalıkavak'a doğru bakıyor. Harika bir alandayız. Evet Fatma Hanım, ben şimdi müşteri gibi geldim. Sizden Hoş proje geldiniz. bilgilerini almak istiyorum. Bana lütfen yardımcı Tabii. olun. Projeniz nasıl bir proje? Evet. Projemiz yaklaşık 23 dönüm arazi üzerinde kurulu. 40 tane müstakil villadan oluşuyor. Şöyle gösterecek olursak proje alanımız şöyle sınırlayabiliriz. Projeye giriş yolumuz hemen buradan. Biz şu an hangi villadayız? Şu an bulunduğumuz villa 2 numara. Evet. Benim Örnek- manzarayı çektiğim villa en öndeki. Evet. Örnek villa olarak burayı planladık. Diğer villalarımızda zaten kaba inşaatlarımız bitmiş vaziyette. İnce işçiliklere başladık. Videonun devam eden kısımlarında hem örnek villayı hem projenin genel hatlarını gösteren çekimler yapacağım. Ve size dışarıdan da inşaatın gidişatını olabildiğince göstermeye çalışacağım. Gerçekten güzel, sağlıklı ilerleyen harika bir yapısı var. Hepsi de eşit düzeyde bitmiş benim gördüğüm kadarıyla villaların. Evet, Ve eşit bir ilerleyişi sağlıklı gözüküyor. Evet, satış ofisinde sizlere projenin genel hatlarını detaylıca anlatmaya çalıştık. Birazdan da villanın içerisini gezeceğiz. Satış ofisimiz şu aracın durduğu villa, çekim yapacağımız yerde orası. Yerini anlayabilin diye söylüyorum. 1, 2, 3. villa olarak düşünebilirsiniz. Burası projenin inşaat halinde şu an. Haziran 2025'te teslim olacak. Görüntüsü de buna yakın durumda, yani teslime çok fazla bir şey kalmamış gibi gözüküyor. Çünkü nerede çoğunun camları falan da takılmış. 2025 Haziran rahat rahat yetişeceğini düşünüyorum. Bu inşaat görüntüsünde size inşaatın durumunu anlayabilin diye göstermek istedim. Bir diğer projede şu üst tarafta görüyorsunuz villalar var, büyük. Onların arsa metrekareleri 2300 metrekare arsa payları var. Kullanım alanları da böyle 1500-1600 metrekare gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel villalar. Oranın da çekimini yaptım. Dilerseniz benden oranın detaylarını da isteyebilirsiniz. Bu iki proje aslında aynı firma. Buradan baktığı açıyı da ben size tekrardan göstereyim. Gördüğünüz gibi. Zaten villanın içerisinden de dışarıya doğru gösterdiğim açı bu deniz manzarasıyla. Konumu gayet güzel. Çok güzel, vadinin içerisinden bu manzarayı görüyor. Diğer taraftaki manzara da inanılmaz güzel. Oranın mutlaka linkini de benden dağılım var. Haziran 2025'te zaten teslim edeceğiz. Öngördüğümüz teslimat tarihi Haziran 2025. Proje detayına girecek olursak şu şekilde göstereyim. Tabii. Şöyle ilerlediğimizde 4+1'lerin konumlanmasını görüyoruz. Şu koddan itibaren de 5+1'lerin konumlanması var. O zaman proje 4+1 ve 5+1'lerden oluşuyor. Bu gördüğümüz Evet. 40 villa. Evet. Doğru mu? Evet. Kaç tanesi 4+1, kaç tanesi 5+1? 21 tane 4+1 var. Bir 19 tane de 5+1 var. 5+1 seçenekler var. Şimdi Evet. bir tane villaya yakınlaşalım. Bize camından, çerçevesinden odaları falan göster istersen. Tabii. Hangisine odaklanalım? 4+1 bir tane seçelim. Şöyle yapalım. Benim gözde bir villam var. Ha, güzel. Bu Zaten kodda, genelde sorarız yani. evet, 10 numara. 10 burası
Köşe olmasının avantajıyla birlikte arsa payı büyük bir 4+1 villa aslında. Havuzumuz ön tarafta, bazı villalarda yan tarafta da bulunuyor havuz. Şöyle giriş yaptığımızda aslında üst taraftan giriş yapıyoruz bu arada. Aracımızı buraya bıraktıktan sonra yaşam alanına iniyoruz. Ana katta, yani giriş katta yatak odası, mutfak alanı ve salon alanı mevcut. Üst kata çıktığımızda da 2 tane yatak odası yine aynı şekilde bizi karşılıyor. Ve yine burada bahçeden girişli müştemilat alanımız var. Burada metrekare dediğim gibi avantajı olduğu için aslında 2 tarafta da bir kullanım odamız var. Evet, güzel. Gördüğüm kadarıyla bütün villalarda, bütün odalardan bahçelere çıkabiliyor. Hem üst katlarda yan bahçeler yapmışsınız, hem alt taraflarda kapılar direkt bahçeye açılıyor. Evet, dış Şeffaf, mekana güzel. çıkış Ve bu sağlıyoruz. villaların içerisinde villayı gezerken göreceksiniz. Çok güzel bir böyle boşluk alanı yaratılmış ve o evin her tarafı inanılmaz ışık alıyor gerçekten. Çok da hoş olmuş. Mantıklı. Ben başka bir villa tasarımında da bunu rastlamamıştım. Hem bir oturma alanı oluşturulmuş, yani şuradaki oturma alanı da o sayede oluşturulmuş. Gayet Evet, başarılı gayet görüyorum. ferah bir görüntü Bu gösterdiğiniz yarattı. 5+1 bir örnekti, doğru mu? Burası 4+1 Ha, bir 4+1 bir örnek örnek. villa. Evet, arsa payı olarak hani büyük diye bahsedebileceğim 4+1 manzarası seçenek. da çok güzel. Kod da biraz Bir de bunun yüksek girişi burada. rahat. Kendi otopark alanı var. Diğerlerine belki bunu gördüğünüz gibi önüne koyup merdivenden çıkmanız gerekebilir. Burada olduğu gibi. Bu arabanızı koyup direkt eve girdiğiniz bir senaryo. Evet, anladığım evin önüne kadarıyla. kadar araçla hani yaklaşabildiğimiz, aslında hepsinde araçları evin önüne kadar yaklaştırabiliyoruz. Fakat burada sadece bu villaya tahsis edilmiş bir otopark, daha özel bir alan var. Diğerlerinde de yine zaten üstten tenteyle kapattığımız otopark alanları yarattık. Her ev için 1-2 araçlık şekilde planladığımız her villa için otopark alanı mevcut. Güzel. Onun dışında Şimdi projenin genel hatlarından bahsetmeye devam edelim. 40 villa var dedik. Kaç tane 4+, kaç tane 5+1 ondan bahsettik. 4+1'e bir örnek gösterdik. evet. Bir tane de 5+1'e bir örnek gösterelim burada. Tabii. Güzel bir villa. 5+1 de yine köşede böyle 27 numara En var. iyilerini 4+1'in en iyisini gösterdik. Şimdi 5+1'in en iyisini mi gösteriyoruz? Evet, Diyebilir miyiz 5+1 böyle? olarak da bence arsa payı büyük olarak tercih edeceksek 27 numara arsa payı büyük olan bir villa yine. Burada size en büyük villa olarak gösterdiğimiz villa da burası. Arsa payı olarak en geniş, en büyük villa. Bu arsa paylarının büyümesinden dolayı bu evin hemen yan tarafını birazdan izleyeceğiniz misafir odası da diyebiliriz, müştemilat da diyebiliriz veyahut da ekstra bir oda olarak da bakabilirsiniz. Oranın büyüklüğü değişiyor. Bizim bakacağımız en küçüklerden biri. Bu köşe villalar bu tarz projelerde her zaman avantajlıdır. Yine manzara olarak da zaten kesintisiz bir manzaraya sahip. 5+1'de de yine bu villada havuzumuz ön tarafta kalıyor. Girişimiz tabii alt taraftan sağlanıyor merdivenle. Burada da yine alt tarafta aynı 4+1'deki gibi yatak odası 2 tane, salon, mutfak, üst katta yine 2 yatak odası şeklinde ve yine odaların hepsinden dış mekana bir çıkış sağlanıyor aynı şekilde. Bunu da anladığım kadarıyla evin dışında 2 tane mi müştemilat gibi bir alanı var, odası Şöyle var? aslında 5+1'de evin içerisinde 2 tane yatak odası var alt katta. Yine dışarıda bir tane müştemilat da var aslında. Bunda bir tane var. Yani 3+1'de bir Evet. tane, 4+1'de bir tane var. 5+1'de 2 tane İki var. yatak odası var alt katta. Ama her ikisinde de üst katta 2 İki tane oda var. yatak odamız var. Evet. Çok güzel. Bu da 5+1'e büyük arsalı bir seçenek olarak Evet. size gösterdik. Evet. Şimdi projenin genel hatlarından yine devam edelim. Bu projenin altyapısıyla ilgili bize bilgi verebilir misin? Yani su problemi Bodrum'da çok düşünülen bir konu. Elektrik kesintisi Bodrum'da ön yargıyla bakılan bir konu. Projenizin bu konudaki hazırlığı nedir? Bununla ilgili firmamız gayet oldukça titiz. Şu anda zaten su deposu, kuyu suyu bu anlamda. Ayrıyeten şebeke suyuyla ilgili de gerekli başvuruları yapma aşamasındayız. Aslında bu 3 imkanı da sunuyoruz. Onun dışında elektrik kesintisiyle ilgili de tabii ki de jeneratörü sistemin bulunuyor. Zaten bütün hepsi dediğim gibi şu an hali hazırda. Bunların hepsi de alıcımızın içinin rahat etmesi açısından yapacağımız sözleşme ve teknik şartnamede bulunacak olan maddeler zaten. Onun dışında burada sizin projenin genel hatları anlamında sosyal tesis konusunda Evet, belki bilgi ona verebilirsiniz. değinelim hemen. Burada köşede bir tane sosyal tesis alanımız var. Burada yine ortak kullanım yüzme havuzumuz ve bir kafeterya planlıyoruz. Orada hali hazırda bir binamız olacak. Biz kafeterya olarak planlıyoruz. Tabii ki yine kat maliklerinin
herhangi bir talebi olursa çoğunlukta talep ettiği, ona göre de yönetim hani kurulduktan sonra şekillenebilir. Bizim dediğim gibi öngördüğümüz kafeterya olması. En önemlisi plaj anlaşmanız olduğunu biliyorum. Evet, plaj anlaşmamızla ilgili Mart-Nisan ayı gibi hangi plajla anlaşma yapacağımızı aslında netlemiş olacağız, öyle söyleyebilirim. Gümüşlük'te bir yer olacak ama. Gümüşlük'te çok iyi bir yerle plaj anlaşması olacak olarak düşünebilirsiniz. Evet, şimdi bu proje özelinde benim sormayı unuttuğum, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bir kere bütün villalar deniz manzaralı. Evet, onu ekleyebiliriz. Birbirini kesen öyle bir var mı hani burada mesela özellikle? Şöyle söyleyebiliriz. Yani şimdi 40 tane villadan yani 3 tanesi şu şekilde gösterebileceğim bir kesinti bu da. Mesela 2 villamızda bahçe katından çatıyla beraber görüyoruz. Yani üst katlarda zaten hiçbirinde herhangi bir kesinti yok. Anladığım kadarıyla zaten burada da makette de güzel gözükmüş zaten. Şu 38-39 şunları ama diğerlerinde öyle bir problem yok. gözükmüyor. Yani dediğim gibi 40 villanın 3 ya da 4 tanesinde bahçe katından çatıyla birlikte görebiliyoruz. Onun dışında birçok villada yeterli manzara alanı var. Bu görmüş olduğumuz kesintisiz manzarayı sağlıyoruz. Şu an proje çok daha yeni satışa çıktı. Lansmanını çok daha yeni yaptı. Ve burada kaç tane villa için siz özel fiyatlar belirlemiştiniz? 10 villa belirledik. 10 lansmana O villaları da gösterelim. Bunlardan var. belki Tabii numarasıyla bize talepte bulunmak isteyenler olur. Burada size proje başlangıç fiyatı diye ifade ettiğimiz rakam bu 10 villa için geçerli. Bunlardan seçtiğiniz numaralar üzerinde görüşebiliriz. Daha detaylı villa özel detaylarla ilgili özel çekimler olabilir. Onun manzarası nasıl deyip bizden görseller isteyebilirsiniz. Onları iletebiliriz. Dolayısıyla o 10 tane villayı da bence gösterirseniz seviniriz. Hangi villalar? Şu an dediğim gibi 2 numaradaydık. Devam ettiğimizde 3, 4, 5, 6 numara bu kodda. Bir üst kota çıktığımızda 35, 36, 37. Yine 2 üst kota çıktığımızda 14 numara ve 15 numara 5+1 olarak. Benim gördüğüm kadarıyla burada arsa payları en ufak olanlar seçilmiş. Yani bir dezavantaj olarak düşünmeyin bunu. Evet. Manzara olarak falan bir farkı yok çok fazla. En büyük fiyatta öne çıkmalarının sebebi arsa paylarının diğer villalara göre birazcık daha ufak olması. İnanın çok da ufak değil. Evet. Zaten arsa paylarımız 350 ve 720 arasında değişiyor. Ya bu bahsettiğim lansmana özel villalar dediğiniz gibi arsa payı işte 350, işte 360 hani aralığında gibi, dediğiniz gibi en küçük arsa payı olarak aslında belirlediğimiz villalar. Yoksa hepsinin diğer özellikleri birebir ulaşımı zor bir villa Aynen. değil, manzarası kötü bir villa değil. Temel özellikleri diğer villalardan ayrılan böyle en kötü villası gibi düşünmeyin. Gayet güzel, kullanışlı, bakımı da kolay. Aidatları da diğerlerine göre düşük olan aslında seçenekler yani. Evet. Bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani zaten bu kodun önü açık. Burada herhangi bir yapı yok. Bu ön tarafta görmüş olduğumuz yolda 1 metre daha zaten aşağıya inecek. Tamamen yani önü burada açılacak. araç da görmeyeceğiz. Evet. Önümüz apaçık olacak zaten. Bu da önemli bir detaydı. Söylediğin çok iyi oldu. Ben atlamıştım o detayı. Tamam, bu projenin teslim tarihini de söyledik. 2025 Haziran gibi. Bu burada kaydoluyor şimdi. 2025 Haziran'da da bu videoyu izleyenlere mahcup olmayız değil mi? Olmayız. Firmamız bu konuda oldukça titiz çünkü. Bu arada firmanın daha önce... Olağanüstü durumlarda ben rastladım, hani kötü niyetli değil. Projeler bazen 1-2 ay gecikebiliyor. Böyle çok aşırı yağmur, aşırı rüzgar dönemlerinde bazen inşaatta çalışmalar aksayabiliyor, yangınlar olabiliyor. Bu doğal afetlerden tabii 1-2 aylık aksamalar olabilir. O her projede olur. Onun dışında ben hani buna riayet edeceklerini düşünüyorum çünkü proje gayet ilerlemiş durumda zaten. Hani dışarıdan da çekimler yapabilirsem size göstereceğim, göreceksiniz. Şimdi bu projenin dışında burası 23 dönümde 40 villa var. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında bir projemiz daha var aslında sırt sırta bununla. Orada da 23 dönümde 10 villa var. Orayı da isterseniz biraz anlatalım. Dilerseniz. Bu projede de demin izlediğiniz aynı firma bu projeyi de yapıyor. Burada 23 dönümde 10 tane villamız var ve hepsinin çok güzel özellikleri var. Şu öndekiler dikdörtgen yapıya sahip 1-2 tane var. Burada da yine benzer bir yapıda var. Bunlar Turgut Reis manzaralı ve çok güzel bir denizi ve doğayı görüyor. Oranın da çekimlerini yaptım. Şu üsttekiler çift manzaralı. Hem buradaki manzaraya bakıyor hem arka taraftaki manzaraya bakıyor. Yani yaklaşık 1,5 dönüm arsa üzerine kurulu. Toplamda arsa da
İşte 2,2 dönüm arsa payı olan villalar bunlar. Bunların detaylı videosunu da çektim ve ya izlediniz ya izleyeceksiniz. Aynı deminki proje özelliklerine sahip bir yapı. Bunun da kendine ait sosyal alanları var. Plaj kullanımı var. Gibi. Burası özel gerçekten. Buranın çekimi de çok güzel oldu. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Sonunda geldik villanın tanıtımına. Gördüğünüz gibi bu buradaki en küçük bahçeli seçeneklerden biri. 3+1 ana bina. Sağ tarafta da bir odası daha var. Orayla beraber 4+1 bir villa. Bunun arsa payı yaklaşık 350 metrekare. Burada 750 metreye kadar arsa payları var. Böyle gördüğünüz gibi önünde müstakil havuzu, bahçesi, her şeyle dört dörtlük, etrafı da açık. Üst kattaki odalarda da yanlarında böyle oturma alanları, bahçeleri olan villalar bunlar. Gayet de güzel. Şimdi bu en ön koltuktaki yerin önünde gördüğünüz gibi yol var. Fakat bu yolu varmış gibi düşünmeyin. Çünkü bu ciddi anlamda aşağı doğru inecek ve önü tamamen açık olacak. Şimdi kullanım amaçlı burası bu şekilde dizayn edilmiş. Önünde de gördüğünüz bu manzara var. Zaten yeterli çekimi üst kattan da yapacağım size. Evi size detaylı olarak gezdireceğim. Gayet de güzel, beğeneceksiniz. Çok güzel detaylar var. Bu evlerin mimarisi konusunda bana bir detay verdiler. Burayı karı koca bir mimar birlikte tasarlamışlar bu projeyi ve içeride fark edeceksiniz ki hem bir kadın gözü hem bir erkek gözüyle dizayn edilmiş bir yapı var. Erkekler genellikle böyle mimari özelliklere dikkat ederken, hani görselliğe önem verirken, kadınlar kullanışlılığa önem veriyor ve ona göre de mutfak ve diğer alanlar tasarlanmış. Üst katta da ekstradan inanılmaz bir böyle oturma alanı çıkartmışlar. Bu tasarım benim çok hoşuma gitti. Meraklı olanlar için de izlemelerini tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi böyle mütevazi bir villa ve bahçesi. Hemen sol tarafı bu şekilde dizayn edilmiş ve mutfak orada. Şurada da bir stüdyo dairemiz var diyebiliriz. Bir odadan oluşuyor, içerisinde kendi banyo, tuvaleti ve gömme dolapları bulunan. Tasarımı içeride gezerken bu izlediğiniz şey dahil olan olmayan şeylerden bahsedeceğim ama temel olarak şunu söyleyebilirim en baştan. Televizyon ünitesi, gömme dolaplar ve yatak başları haricindeki her şey burada gördüğünüz şekilde size teslim edilecek. O yüzden ne vardı ne yoktu derken böyle bir kısa açıklama yapma gereği duydum. Havuzu görüyorsunuz. Bu havuzlar da bahçelerin paylarına göre değişebiliyor ama aşağı yukarı 25 metrekare, 30 metrekare civarında gibi düşünebilirsiniz. Şimdi villanın hemen yan tarafından, bu örnek villa, özellikle belirteyim. Hem şu soldan çıkış var görüyorsunuz, hem ön taraftan giriş var ama normalde buranın girişi aslında buradan olacak. Onu da belirtmiş olayım. Zaten makette size nereden ne iniliyor ne çıkılıyor göstermeye çalıştık diye hatırlıyorum. Bu sol tarafta mekanik oda var. Evin tamamen dışında apayrı bir alanda ve genişçe bir alan. Burada yine bahçeye açılan bir odamız var evin girişinde. Buradan eve hep beraber giriyoruz. Şu galeri boşluğu bu evin bence en büyük olayı. Ve eve çok güzel bir hava katmış. Böyle ufak bir villaya bile çok güzel bir hava katmış ve metrekareler çok güzel kullanılmış. Şöyle geniş, güzelce bir salonumuz var. Oturma grubu, yemek masası böyle dizayn edilmiş gördüğünüz gibi ve maketten de biz size buradan tanıtımı yapmıştık gördüğünüz gibi. Buradaki evin bir yandan gelmişken girişine de bakalım. Ben dışarıda bir video çektim. Orada size 3 numaralı demiştim ama 2 numaralı villa. Normalde girişi buradan oluyor bu villanın. Ön tarafında dediğim gibi yol aşağı ineceği için oradan bir giriş imkanı olmayacak. Tavan yükseklikleri 3 metre. Gayet yüksek, güzel ve bu tavan yüksekliğini bu merdiven ve galeri boşluğu sayesinde elde etmişler. Çok da mantıklı, güzel bir iş yapılmış. Bu televizyon ünitesi demin de dediğim gibi bu size teslim edilecek olan planın içerisinde yok ama geri kalan tüm detaylar, şu duvar giydirmeleri, buradaki süsler, şu yukarıdaki detaylar, bu gibi şeyler bu evin fiyatının içerisinde. Bahçe alanlarını size gösterdim. Şimdi beraber şu duvar giydirmeleri falan muhteşem bir kere. Çok güzel yapılmış. Zaten diğer projelerin de çekimlerini yaptım. O da harikulade bir kalitede yapılmış. Onu da izlemek isterseniz benden rica edebilirsiniz. Bu ortak tuvalet, WC ya da diyebiliriz. Buraya girdiğimizde girişte sol tarafta bir ebeveyn banyolu yatak odamız bulunuyor. Buradaki gömme dolaplar bulunmuyor. Yatak başlığı bulunmuyor. Baştan da söylediğim gibi. Geri kalan kapılar vesaire yine aynı bu şekilde gerçekleştirilecek. Tasarım olarak gerçekten çok kullanışlı.
Buradan da bahçeye gördüğünüz gibi çıkış olabiliyor. Evde akıllı ev sistemi mevcut. Gördüğünüz gibi her odaya ayrı ayrı ayarlama yapılabiliyor. Mutfak bölümüne geçeceğiz. Buraya da gördüğünüz gibi güzel bir boşluk yapılmış. Bir sahne haline getirilmiş. Buraya tarihi eserlerle vesaire böyle bir sanatsal şeylerle süsleyebilirsiniz. Gayet de güzel durur. Evet, burası da mutfağımız. Mutfak son derece kullanışlı, güzel, kompakt. Her aileye yetebilecek düzeyde bir alana sahip. Yeterince dolabı da var gördüğünüz gibi. Bakın burada da çekmecelerimiz bulunuyor. Buradan da yine bahçeye çıkış yapabiliyoruz. Evde yerden ısıtma sistemi var ama ısı pompasını sizin almanız gerekiyor. VRF iklimlendirme klima ile yapılıyor. VRF iklimlendirme sistemi evin içerisinde var. Gayet güzel çalışıyor. Burada şebeke suyuna bağlanacaksınız çünkü şebekenin geçtiği yere çok yakın bir proje. Aynı zamanda kendi kuyusu da var. İki proje var. İki projenin de ayrı ayrı jeneratör sistemleri var. Şimdi gelin beraber yukarıya doğru çıkalım ve size oradaki detayları göstereyim. Buradaki boşluk çok hoşunuza gidecek bence. Şöyle devam ediyorum. Şimdi de görecek olacağınız gibi projenin hem ortasında hem bu katın hem ortasında hem sağında ve solunda oturma alanları var. İlkin ben size şurada oluşturulan galeri boşluğu sayesinde hem aşağının tavan yüksekliğini artırmak için kullanılan yapıyı gösterelim. Şu iki basamaklı gördüğünüz gibi aşağının tavan yüksekliği de artmış. Böyle bir oturma alanı ortaya çıkarılmış. Buradaki iki odaya da hitap ediyor. Alt katında gelip yukarıda vakit geçirmesi çok güzel olur. Bu şekilde bir manzaraya karşı bunu normal göz seviyesine getiriyorum. Normalde bakış açısı bu şekilde. Oturmanızı sağlayacak. Buradan da komşularla olan mesafeyi kontrol edebilirsiniz. Birbirlerinden separatörle ayrılmış gördüğünüz gibi. Çok güzel. Çok akıllıca yapılmış bir şey bu. Gerçekten benim acayip hoşuma gitti. Her projede bunu değerlendirebilir yani. Şimdi burada iki tane oda gezeceğiz. Burada önce soldaki odaya giriyorum. Gördüğünüz gibi genişçe güzel bir oda. Kat planları tabii ki var. Dilerseniz sizlere gönderebilirim. Burada bir giyinme alanı yapılmış. Burada banyomuz, tuvaletimiz. Bakın sağdaki odada, soldaki odada da böyle bir alan var. İnanılmaz iyi olmamış mı? Yani benim çok hoşuma gitti. Bu yapı, bu mimari, bu tasarım gayet güzel. Şimdi normalde girişimiz bu kapıdan gerçekleşip bu yol üzerinden isterseniz bu odalardan da girebilirsiniz. Buradan aşağıya kapı girişine ilerlemek oluyor ve bahçeye çıkmış oluyoruz. Evinde büyük oranda etrafı boşluk. Bu da evin izolasyonu için çok önemli ve faydalı. Buradan soldan devam edelim. Ben bu kapıları da kilitli hale getirip bence buralardan da giriş yapılabilir hem üstten hem alttan. Gayet de güzel olur. Bu odada bu şekilde gördüğünüz gibi yavaş yavaş size gezdiriyorum. İşçilik falan harika yani örnek villa olmasına rağmen. Ki örnek villa yapılırken birçok tecrübe edinilir ve diğer villalar çok daha güzel olur. Burada böyle bir odamız var. Buradan da dışarı çıktığımızda buranın da kendine ait böyle hoş bir alanı mevcut. Size evi her anlamda, her açısıyla göstermiş oldum aslında. Bunun da sizin için faydalı olduğunu düşünüyorum. Belki gelip gezseniz bile birçok detay aklınıza gelmeyecek. Fakat burada sizlere bunu sunmuş oluyoruz. Burada mutfak, bodrum mutfak. Firma bütün tasarımları, yani mimarların oluşturduğu tasarımları kendi oluşturup uygulamasını yapıyor. Bu yüzden uyum çok iyi.
Bu pencereden de salondan gördüğümüz süsleme aslında. Salon tarafını biraz görebiliyorsunuz burada. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Projenin elimden gelen bütün detayları sizlere sunduğumu düşünüyorum. Gayet güzel, açıklayıcı bir şekilde bunu anlamış oldunuz. Konum olarak da gördüğünüz gibi Koyunbaba bölgesi burası aslında. Buranın biraz sağ tarafında hemen Migros var. Migros'un ilerisine devam ettiğinizde de zaten birkaç kilometre sonra Geriş bölgesi başlıyor. Sonra Yalıkavak. Yalıkavak mesafe olarak yaklaşık 12 dakika gibi düşünebilirsiniz. 10-12 dakika bir mesafede. Gayet güzel, merkezi konumda. Buraya da ana yoldan ulaşmak için yaklaşık 3-4 dakikalık araba kullanmanız gerekiyor. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Fakat böyle büyük projelere hizmet eden birçok sistem olabiliyor. Bölge gayet işlevsel ve projelerin olduğu bir bölge. Dolayısıyla burada market hizmetleri Migros'tan veya kurumsal diğer firmalardan kolayca sağlanabiliyor. Bunu da değerlendirmenizi sunarım. Umarım hayalinizdeki eve kavuşursunuz. Bana aşağıdaki telefon numaralarından ulaşıp projenin tüm detaylarını, bilgilerini alabilirsiniz. Bunun dışında farklı alternatif ihtiyaçlarınız varsa, şimdi burası tamamen bir villa projesi ama belki de sizin bahçekatı bir villaya ihtiyacınız var. Denize sıfır bir konuta ihtiyacınız olabilir. Çok büyük bir malikane almak istiyor olabilirsiniz. Hani Bodrum'daki projelerin %80-90'ıyla güvenilir, kendi inandığımız projelerle çalışıyoruz. Bunlardan da size seçenekler sunabiliriz. Çok yakın tanıdığımız mal sahiplerinin ikinci el ürünleri de elimizde olabiliyor. Bunlardan da size destek olabiliriz. Hani özetle almak istediğiniz bir yer varsa bize danışırsanız size sürpriz birkaç seçenek belki çıkartabiliriz. Şöyle bir hizmetimiz de olabilir. Burada araştırdığınız, belki birçok yeri gezdiniz, tozdunuz. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da yaşıyorsunuz. Ve burada bir almak üzere olduğunuz bir konutu değerlendirmek istiyorsunuz. Fikir almak istiyorsunuz. O konuda da size yardımcı olabiliriz. Projeler hakkında detaylı bilgi verebiliriz. Almak istediğiniz konut konusunda da bizden destek alabilirsiniz, yorum alabilirsiniz. Onun dışında satmak istediğiniz yerlerle de ilgili bana dönüş yapabilirsiniz. Eğer kriterlerimize uygunsa onları da satış kanalımızın içerisine sokabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hayalinizdeki eve bir an önce kavuşmanız dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Evet, şimdi projeleri anlattık. Fatma Hanım'a teşekkür ediyorum bize yardımcı olduğu için. Umarım geldiğinizde kendisi sizi ağırlıyor olacak. Evet, ben teşekkür ederim. Sizleri satış ofisimizde ağırlamak isteriz. En azından şu an lansman fiyatlarından bir an önce faydalanalım. Tabii şu an daha yeni satışa çıktı. Açıkçası. Bu ilk 8-9 villadan sonra bir sonraki villalar çok daha zamlı ve fiyatlı olacaktır. Piyasanın da açılacağını bekliyoruz zaten. O yüzden alım için doğru bir zamanda olmuş olacaksınız. İzlediğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Umarım hayalinizdeki eve bir an önce kavuşursunuz ve mutlu olursunuz. Bu manzarayı göstererek size veda ediyorum. Hayırlı günler.